Sabah spor seansımızı da yaptık ama artık çekmedim sürekli aynısı olmasın diye. Ama isterseniz eğer genel bir işte spor rutini videosu, onu da ekleyebilirim tabii ki ayrı bir video olarak. Şimdi spor sonrası sabah kahvelerimizi içiyoruz. Mertom hala uyuyor, o yüzden aramızda değil. Dünü videoda es geçtim çünkü Cuma günü artık böyle bir dinlenelim istedik. Bir de bu Cuma günü koyduğum videonun editi, altyazısı, onları yetiştirmem gerekiyordu. O yüzden biraz yoğundum ve çekemedim. Zaten çok da böyle aktiviteli değildi yani. Çok sakin bir gün geçirdik dün. Genelde yatarak, dinlenerek, biraz çalışarak. Ama bugün tekrar sizlerleyim. Videoya kaldığımız yerden devam edelim. Mertom yok dedim. Ama geldi, uyandı. Gel. Mertom da geldi. Günaydın. Kahveler kimden? Senden. Evet, çocuklarıma kahvesi. Neyse, dün yoğunduk ve dünden pek bir şey paylaşamadık. Ama bugün, yarın, bu bir haftayı tamamlayacağız. Hatta pazartesi günü de öyledir. Çünkü pazartesi başlamıştık videoya. Yani cumartesi, pazartesi beraberiz. Ne yaptık bugün kahvaltıya? Bugün eski usul domatesli sosis yaptık. Hanımlar dinlenmede, kahvaltılar beylerden. Ellerinize sağlık Mert Bey. Afiyet olsun canım. Evet. Ay, çiçek de konmuş masaya. Cumartesi yürüyüş yapalım. Evin etrafındayız. Evin etrafında tabii ki, başka yere değil. Garip şeyler oluyordu. Şu anda hiking'e geçtik bir anda yürüyüşten. Deniz kıyısında yaşamaya inanılmaz alışmış bir insan olarak ilk başta denizden uzaklaşınca biraz tuhaf gelmişti ama Prag'da da nehir olduğu için sanki böyle hani su kenarında, deniz kenarındaymışız gibi hissediyorum. Ama bence ona alışmış bir insanın farklı bir yerde olması çok zor. Ben de denizi seviyorum ama nehirin olması bile beni rahatlatıyor herhalde. Evet, rahatlatıyor, yani, ayrı bir şey. Ama deniz olgusu farklı tabii. Mesela ben deniz görmeden yaşayamam diyen çok arkadaşımız var. Papatya gibisin beyaz ve ince. Ama bunlar sarı papatya. Yağmurlu bir çeşmeden merhaba. Yeni duştan çıktım. Saçlarımı yapayım. Sonra aşağı inelim. Dişler tamam. Hızlıca bir sabah bakımı yapalım. Bu arada ben cildime çok dermokozmetik dışında bir ürün kullanamıyorum. Çünkü inanılmaz hassas ve hemen kızaran bir cildim var. Zaten alerjik bir cildim yapım var. O yüzden La Roche'un bu serisini kullanıyorum. Cilt doktorum önermişti zaten. İnanılmaz memnunum. Bunun dışında göz altlarım aslında çok kötü değil ama bu ara biraz uykusuzluk, biraz fazla uyku karmaşasından dolayı hafif böyle yorgun görünebiliyor. Göz altlarım için spesifik olarak bir şey kullanmıyorum hani bu tarz durumlara uygun. Ama Biorak markasının nemlendirmesi adına bu ürünü kullanıyorum. Şurası serin ve o kadar iyi geliyor ki. Dudaklarımız için de böyle çok kırıyor yine aynı zamanda dudaklarımda. Hem hafif parlaklık veriyor ve böyle hafif bakımlı hissiyatı uyandırıyor. Hem de güzel görünüyor ve bakım yapıyor. O halde saçlarımızı kurutalım. Kabardı. Asıl saçlarım böyle ama ben genelde saçlarımı fönlemeyi tercih ediyorum. Eskiden beri böyleydi ve o yüzden genellikle bu profesyonel kuaförlerde kullanılan
fön makinelerinden kullanıyordum. Ama yazın bu Dyson'a geçtim. Ben normalde sürekli yani haftanın 3 günü 4 günü kuaföre gidip saçımı yaptırıyordum Türkiye'deyken. Ama yurt dışında maalesef öyle bir şansınız yok. Çünkü çok pahalı kuaförler. Yani fön çektirmek için inanılmaz paralar ödemeniz gerekiyor ve gerek yok. Ben zaten evde kendim yapabiliyorum. O yüzden gidememeye başladım açıkçası. Bu ürün çıktığından beri çok merak ediyordum, denemek istiyordum. Yaz sonu aldım. Benim için gerçekten çok iyi bir yatırım oldu çünkü her şeyi yapabiliyorum. Her tür şekli verebiliyorum saçıma ve yıpratmadan. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu arada mesela şu anda sadece şu ucuyla kuruttum. Çok aşırı ısı vermemesine rağmen inanılmaz iyi bir kuruluk veriyor saça. Yani çok ısıya gerek yok aslında saçınızı şekillendirmek için, kurutmak için. Saçlarımı kestirmeye gittiğimde bu sefer kuaförüm de saçlarımın hiç yıpranmadığını söyledi. Kuruttuktan sonra ben genelde bu fırçayı kullanıyorum. Eğer kullanmak isteyenler varsa hani gerçekten değecek bir ürün mü? Çünkü haklısınız, gerçekten fiyatı yüksek. Eğer siz de saçlarıyla benim kadar uğraşan bir insansanız ve kuaföre gitmeyi de çok tercih etmiyorsanız, ki şu dönemde ne kadar sık kuaföre gidebiliriz, eskisi kadar gidebileceğimizi hiç sanmıyorum. O yüzden ben %100 kullanışlı bir ürün olduğunu ve ürünün fiyatını hak ettiğini düşünüyorum. Zaten birazdan sonucu göreceksiniz saçlarımda. Arkaları tamam. Şimdi önleri için bu fırçaya geçiyorum. Hemen hızlıca önlerini de yapalım ve işimiz tamam. Evde olduğumuzda da bakımlı olmayalım mı? Bence olalım. Pratik bir şekilde olalım hem de. Hızlıca cilt bakımı yapıldı. Saçlar yapıldı. Artık kahvaltıya inebiliriz. Aşağıdan burnuma güzel kokular geliyor. Fırında ekmek kızarıyor. Selam Mertom. Günaydın. Günaydın mi aşkım? Sabah geldin yanıma. Hemen gittin mi sonra sen aşkım benim? Kaçmaması çok ilginç ama. Fıstık ezmesi olmak üzere şöyle fıstıklarımızı aldık. Gelin beraber evde doğal katkısız bir fıstık ezmesi yapalım. Çok pratik. Hatta tek malzeme ama biz şimdi biraz tatlandırmak için bal da koyacağız. Ben normalde bal koymuyorum. Bazen belki vanilya özütü kullanıyorum. Bunu bence parça parça yapalım. Makine almayabilir. Bu arada herhangi bir robottan geçirebilirsiniz. Biz bildiğiniz klasik mutfak robotundan geçiriyoruz. Hindistan cevizi ya da zeytinyağı, yani doğal bir bitkisel yağ kullanabilirsiniz. Biz çok az zeytinyağı koyacağız ama bunu koymanıza da gerek yok. Eğer çok güçlü bir makinanız varsa bunu çekeceğiniz, yağ koymadan da yapabilirsiniz. Zaten güzel bir kıvam alıyor ama biz şimdi kolay ezilmesi adına zeytinyağı koyduk. Bir de çok az bal koyacağız içine, tat vermesi adına. Tadını çıkarması için biraz tuz koymamız gerekiyor. Şimdi kıvamını göstereyim önce size. Böyle bayağı kremalı olma yolunda ama hafif parçacıkları da var. Yine tamamen size bağlı. Parçacıklı seviyorsanız çok ezmenize gerek yok ama ben krema gibi sevdiğim için biraz daha ezeceğim. Ve bildiğimiz bir mutfak robotu, yani birçok kişinin, hatta herkesin evinde olan bir mutfak robotuyla da gördüğünüz gibi katkısız bir fıstık ezmesi yapabilirsiniz. Çok teferruatlı bir işe gerek yok. Fazla bir malzemeye de gerek yok. Almayın marketten arkadaşlar. Almayın, fıstık alın. Organik mi? Böyle organik fıstık alın. İstiyorsanız tatsızsa bal koyun. Güzel çıkıyor. Birazcık daha bu arada yağını salacak iyice. Kendimi de son 2 videodur mutfaktayım, böyle yemek kanalı gibi hissediyorum ama bunlar ara ara her telden olan şeyler. Çok güzel oldu. Marketten almış gibi ama bence daha lezzetli.
Bir defa içiniz daha rahat ediyor. En azından benim içim daha rahat ediyor. Çünkü içinde ne olduğunu çok iyi biliyorum. Mutlaka organik marketlerde de var. Organik yapılan fıstık ezmeleri. Ama bence böyle çok daha az maliyetli. Ne kadar istediğinize bağlı. Gidip alıp kendi fıstık ezmenizi kendiniz yapabilirsiniz. Ve bu arada fıstık ezmesiyle ilgili bilinen bir yanlış da çok kalorili veya işte sağlıksız bir atıştırmalık olduğu. Ama aslında protein değeri çok yüksek. Ve ben mesela spor yaptığım süreçte çok tüketiyorum fıstık ezmesini. İşte muzla granola yapıp yoğurdun üstüne kullanıyorum. Ve hem tok tutuyor hem çok lezzetli hem de sağlıklı bir atıştırmalık. Daha ne olsun yani. Sucuklu, biberli, sarımsaklı, mantarlı, zeytinli. Sarımsak da koydun mu? Sarımsak yok, soğan var. Ekstra vaganza mı? Yok, bol malzemos bu. Bol malzemos. Levent'in mutfağındaki bol malzemos. Bol leventos. Bol leventos. Keserek yapacağım. Keserek. Çok güzel kokuyor fırın. Çok güzel olmuş. Elimize sağlık. Günaydın. Videonun son gününden merhaba. Şimdi yola çıkıyoruz. İzmir'e gidiyoruz bugün. Mert'in kız kardeşi için sürpriz yapacağız. Bugün doğum günü çünkü. Oh, yolluk kahvaltı gözlememiz de hazır. Şöyle. Kahvemi de verir misin? Yolda içerim. Haydi bakalım gençlik. Yarın görüşürüz. Hazır mıyız sürprize? Hazırız. Hadi bakalım. Evet, bugünkü planımız nedir? Bugün benim kardeşimin doğum günü ama onun haberi yok. Biz şimdi onun yanına gidiyoruz. Doğum gününü birlikte geçirelim diye. Şimdi yola çıktık. Pastayı alacağız. Evet, pasta alacağız. İzmir'in en meşhur ve en sevdiğim pastanesine gidip pastamızı alacağız. Hatta Çeşme'deki açıksa istiyorsan şansımızı bir deneyelim. Eğer değilse ama çok büyük bir şey kaybederiz. O zaman direkt Alsancak'a girelim. Yani. Tamam. İzmir'e gidip o zaman Alsancak'tan pastamızı alacağız. Zaten doğum günü hediyesini önceden vermiştik ama bugün de tabii ki sürprizler. Mesela kendisi bir kahve tutkunu ve Starbucks'ı çok sever. O yüzden pastamızı aldıktan sonra Starbucks'a gidip sabah delivery'mizi yapacağız. Kahvesini alacağız. Uyandırma servisi yani. Aslında uyandırmaya gidiyoruz şu anda Sıla'yı. Haberi yok. Bu arada denizin güzelliği. Dün gece inanılmaz bir yağmur yağdı. Yani saat gece 2 falandı. Hala panjurlar tak 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 ses çıkartıyordu. Hiç uyuyamadık. Sabah bir kalktık, süt liman. Ay, evet. Güneş var. Aynen. Hatta dün geç yattık. Yattığımızda da sürekli fırtına sesi. Bir de fırtına da vardı. Sadece Evet. yağmur değil, fırtınalıydı yani. Evet. O yüzden uyuyamadık bir süre. Ama sabah hava mükemmel. Gerçekten fırtına sonrası sessizlik bu. Öncesi değil. Biz zaten buradayken bu haftalık vloglara devam edeceğiz. Buranın da konsepti bu. Aynen. Türkiye konsepti de böyle vloglarla nasıl geçiriyoruz tatilimizi. Seyahatteyiz. Seyahatimizi de sizlerle paylaşıyoruz. Günlerimiz nasıl geçiyor sizlerle paylaşıyoruz. Hoşunuza gittiğini de yorumları okudukça biliyorum. O yüzden mutlu oluyorum açıkçası. Hatta şunu okumak da beni mutlu ediyor. Ya tadı damağımda kaldı. Biraz daha olsa izlerdim. İşte merak ediyorum haftaya nasıl olacak gibi. O da hoşuma gidiyor. Bugün vlogun son günüymüş galiba bu haftalık. Evet, bu haftayı artık kapatıyoruz.
Biliyorsunuz geçen hafta yeni yılla beraber sonlandırmıştık videoyu. Güzel bir son. Yani hem yıl sonu hem video sonu. Evet, aynen. Yani yılın son dakikaları. 2020'nin de kapanışı gibi oldu aynı zamanda. Ve 2021'den sizlere tekrar merhaba dedik. Umarım sağlıklı geçireceğiniz ve tüm dileklerinizin, tüm hedeflerinizin gerçekleşeceği hepimiz için öyle Evet, bir kesinlikle. yıl olsun. 2020'de yapamadıklarımızı, içimizde kalanları, ertelenen planlarımızı, seyahatlerimizi bu sene gerçekleştirebilelim umarım. Meyveli demiştim ama Şu mu? inci mi alayım, böyle karışık meyveli mi alayım, çilekli mi alayım? Karışık meyve al istersen. Şunu sen. Meyveli istendi, o yüzden ondayım ama benim buradaki favorim inci. Bornova'ya geldik, kahvemizi de alalım. Sonra eve geçelim artık. Hadi gidelim. Pasta tamam. Sabah kahveleri tamam. Artık eve geçiyoruz. Bu arada sabahtan beri hiç yazmadık, kutlamadık doğum gününü de. Biraz bize sinirli olabilir. Bence sinirli. Biraz bozulmuş ve sinirli olabilir. Sürpriz! O zaman Sıla'nın doğum günü şerefine bir kahve yapıştıralım. Evet. Sürprize gittik, sürprizle karşılaştık ya. Akşama hazır mıyız? Evet. Güzel bir akşam menüsü var. Sıla için hazırlandı hepsi. Evet. Uzun zamandır bir araya gelememiştik. Evet. Bir arada güzel bir akşam olacak. İyi, güzel. Paylaşırız zaten sizinle kalanlarını. Bugün artık videonun son günü. Bugün artık bu haftalık vlogu kapatıyoruz. Geçen hafta pazartesiden bu haftaya komple bir haftayı beraber geçirmiş olduk sizinle. Bakalım önümüzdeki hafta neler olacak kanalda.